Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, görüyorsunuz, yok böyle bir Venedik poğaça diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için bir tane orta boy havuç, bir tutam da dereotumuz var. İlk olarak dereotumuzun sadece yaprak kısımlarını temizleyerek başlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, o sapları tarifin içine eklemeyin. Sadece hani böyle küçücük tül gibi yaprakları var ya, onları güzelce koparıp hazırlayın. Ben bunu hazırladıktan sonra bir de tarttım. İnanın ki 9 gram geldi. Komik bir rakam ama çok hafif bir ürün ama çok aromatik. Onu ince ince kıyalım. Minicik bir şekilde, oldukça küçük bir şekilde kasemize alalım. Bir tane havucumuz vardı. Kabuklarını soyup hazırlamıştım. Onu da rendemizin en ince bölümünden rendeleyerek tabağımıza ilave edelim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, süzme yoğurt da olur veya yoğurdunuzun sert kısmı olsun. Bir tane tam yumurta, bir yumurta akı, bir yumurta sarımızı yüzeyine sürmek için kenara paketleyip ayırdık. Hani paketleyin ki yüzeyi kuruyup yumurta sarınız boşa gitmesin. 2 yemek kaşığı şeker. Hiç korkmayın, tatlı olmuyor, gerekli olan bir miktar. 1 tatlı kaşığı tuz ve bir pakette kabartma tozumuzu ilave edip bir tel çırpıcıyla hepsini bağlayalım. Yani pürüzsüz bir hale getirelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, yağ ayrı, yumurta ayrı. Biz şimdi onun hepsini homojen bir kıvama getireceğiz. Ben orayı hiç kesmedim. Hani gözünüzde, aklınızda hiçbir soru kalmasın. Bakın tam istediğimiz kıvama getirdik. Kabartma tozunun etkisiyle de hafif köpük bir kıvama geldi. Bu çok önemli, lütfen atlamayın. Şimdi ilk malzemelerimizi hazırladık. Maksimum 3 su bardağı kadar unumuz var. 3 su bardağı unu bir ekliyorum. Siz de kontrol ekleyin. Ben de 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı tam denk düştü. 125 gram yumuşak tereyağımızı da ekleyelim. Tahta kaşıkla şöyle bir kabaca toparlayıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Un miktarı kullandığınız yoğurdun, yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. O yüzden 3,5 da olur, 4 de olur. Siz bunu dikkatli ekleyin. Güzelce yoğuruyorum. Yaklaşık 2 dakika gibi bir sürede elinize yapışmayan harika bir hamurunuz oluyor. Bu arada bir diğer önemli detayı da vereyim. Kullanmış olduğum unun protein oranı 10'du. Onu da belirteyim. Yani 9,5-10. Hamurumuzu yoğurduk. Kenarda hazırlamış olduğumuz dereotumuzu ve havucumuzu bu esnada, yani tam bu aşamada ilave edip yoğuralım. Şimdi siz bunu eklediğinizde sıvı bir sebze olduğu için hafif hamurunuz sulanacaktır. Hiç korkmayın. Bakın ben de şöyle bir yoğurdum. Elimin altında sulandı. Bunu fark ettim. Çok az un serperek, bakın unu ne kadar dikkatli ekliyorum, kıvamını verdim. Yani sebzeyi ekledikten sonra maksimum 1 yemek kaşığı unla dengeyi sağlarsınız. Ve güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan orta yumuşaklıkta ama hakikaten fıstık gibi bir poğaça hamurumuz oluyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, zaten yoğurduğunuzda da böyle anlarsınız harika bir poğaça olacağını. Hamurumuz hazır. Şimdi şekil vermeye başlayalım. Tepsimize yağlı kağıt serip hazırladım. Biliyorsunuz ben beze almak için ya dondurma aparatı ya da bu tarz bir kaşık kullanıyorum. Bu kaşığı da çok ucuza aldım ama çok iyi işlevi var. Yani her türlü bir şeyle alabilirsiniz veya elinizle alın ama ben tartı beni çok zaman harcadığı için böyle kaşıkla porsiyon yapmayı daha çok seviyorum. Hep sabit bir kaşık kullandığım için aynı gramajda, aynı büyüklükte bezeleri almış oluyorum. Böyle bir kaşığınız yoksa da bazı ürünlerin içinde kaşık çıkarabilirsiniz. Atmayın, yıkayın, kenara kaldırın, onu beze alırken kullanın. Bütün hamuru aynı şekilde bezeleyerek hazırladım. Bezelerimiz hazır. Şekil vermek için iç dolgusu olarak 150 gram beyaz peynirimiz var. Ben yarısını beyaz peynir, yarısını lor peyniri kullanıyorum hep. Çok fazla dışına akmasın diye. Çünkü lor tutuyor biraz. Bir tane bezeyi tezgahta açıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu peyniri ilave edip güzelce kapatıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken husus, hava boşluğu bırakmayın. Yani kapatırken ucundan başlayıp diğer ucundan çıkın.
Böyle iki taraftan başlayarak yapmayın, hava boşluğu kalır. O da pişme esnasında büyük çatlar, alt kısımdan peynir tepsiye akar. Bilmiyorum anlatabildim mi? İster tezgahta, ister elinizde yapın. Ben elimle yapmayı daha çok sevdim. Daha pratik oldu. Gördüğünüz gibi bir ucundan başladım. Diğer ucundan hiç hava boşluğu bırakmadan yaparak bitirdim. Bu vermiş olduğum tariften tam bir tepsi mayasız, kıyır kıyır Venedik poğaçamız çıkıyor. Çalışması çok kolay sevgili arkadaşlarım. Yoğuruyorsunuz, şekil veriyorsunuz, fırına veriyorsunuz. Yani maya süresi, tepsi mayası hiçbir şey yok. Bir tane yumurta sarımız vardı. Bir yemek kaşığı süt ilave edip güzelce açalım ve Venedik poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını güzelce sürelim. Çok böyle sürerken sağına soluna akıtmazsanız daha güzel olur. Akarsa biraz alt kısmı yanabilir. Ben üzerine file badem serptim. Siz arzu ederseniz file badem, file fındık, ceviz veya susam veya sade de yapabilirsiniz. Poğaçalarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar yani fansız ayarda 190 derecede 35 maksimum 40 derece pişmeye gönderdim. Lütfen gözünüz fırında olsun. Her fırın farklıdır. Ve poğaçalarımız pişti. Ben hemen bahçeye çıkınca mavi benden önce çıktı. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir güzellik olamaz. Yani kızarması, şekli, şimali o kadar muhteşem diyeyim size. Şöyle bir gösteriyorum ve terlememesi için hemen bir tele alıyorum. Size detaylı göstermek isterim. Bu tarif çok istek alan bir tarifti. Venedik poğaçası yiyoruz. Selvi Hanım biz kıyır kıyır yapamıyoruz. İşte onun gibi olmuyor. O daha değişik. İşte size onun gibi değil bu. 50 kat daha güzelinin tarifini vermekten mutluyum. Şöyle yakın da gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani bir poğaça bu kadar muntazam, bu kadar fantastik olabilir diyorum. Lütfen doku testi uyguladığımdaki kıvamına dikkatinizi çekerim. Yani nasıl desem size, köpük köpük, böyle milföy hamuru gibi kıyır kıyır, kıyırlığı asla gitmiyor. 3 gün sonra hatta gelinimiz geldi ve çok şaşırmıştı. Dedim o poğaça 3 günlük, çok şaşırdı. Mükemmel bir tarif. Denediğinizde lütfen gelip yorum bırakın. Yorumlarınızı okumak benim için büyük bir mutluluk. Bu arada bayramın son gününde size bayramlaşmak için eli boş gelmek istemedim. Bir tarifle gelmek istedim. Hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah nicelerini nasip etsin birlikte diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.